evde yemeğiniz olmadığı zaman, bir misafiriniz geldiği zaman yapabileceğiniz esnaf lokantalarının değişmez et yemeğini bugün evde yapacağız. İsteyen bu yemeği hem kırmızı etle hem de tavuk etiyle yapabilir. Kırmızı etle yapmak isteyenler kemiksiz kuzunun tercihen kolundan veya butundan, ama ben tavuk pirzola kullanacağım. Tavukların derilerini ayırarak tarife başlayalım. 2 tanesini ayırıyoruz. Evet, harika. Hemen şöyle 3. Toplam 5 parça yeterli. Et de kullansanız yarım kilo olarak hesaplayın. Bir tane büyük boy soğanı şöyle 4'e bölüyorsunuz. Evet. Onu da tavuklarımızın yanına alıyoruz. Çelik tencere kullanıyorum. İmkanınız varsa mutlaka çelik kullanın. İster ayçiçek yağı, ister zeytinyağı, tamamen size kalmış. İsteyen 2-3 yemek kaşığı, isteyen tereyağı da kullanabilir. Tamamen size kalmış. 2 tane derisini ayırmıştık biliyorsunuz. Lezzet her zaman ufak detaylarda saklı. Her zaman söylediğimiz gibi. Porto Rikalı kızlar canımı sıktı. Avustralya Porto Rika basketbol maçı vardı. 21 sayı fark yemez oynamıştım. İlk yarı 1 sayıyla yeniliyorlardı. Maçın sonunda 27 sayı fark yediler. Buradan neyi anlıyoruz? Porto Rikalı kızlara güven olmazmış. İyice yağını bıraktıktan sonra derileri alıyoruz. Böyle düz yüzünü atıyoruz. Evet. Sadece 1,5 dakika bir yüzünü, 1,5 dakika diğer yüzünü kızartacağız. Tuz. Karabiber. Bakın, sadece 3 yemek kaşığı yağ koyduk ama nasıl yağlandı? Tavuk kendi yağını bıraktı, derinin yağı da girdi. 1,5 dakika sonra ve bakalım. Evet, kendini bırakıyor. Çeviriyoruz. Sadece renginin dönmesi benim için yeterli. Bırakıyorsa tamamdır. Şu yapışan parçaları görüyor musunuz? Zaten çelik tava kullanmamızın nedeni bu. Bu yapışan parçaların lezzet bombası olarak geri dönmesi. 1,5 dakika, 2 dakika arası çevirdim. Şimdi 1,5-2 dakika diğer tarafını bekliyorum. Yine tuz. Karabiber. 2 dakika sonra soğanlarımı 4'e bölmüştüm biliyorsunuz. Hemen şöyle gelişi güzel elimle bölerek bir defne yaprağı. Karabiber attık ama varsa yine de şöyle tane karabiber aralara atarsanız müthiş olur. Kullandığımız her 250 gram et için yarım kilo su. Yarım kilo et kullandım diye düşünebilirsiniz. O zaman 1 litre su. Osmanlı Sarayı'ndaki yemek gibi yemek yapıyoruz esasında. Bakmayın, yemeğin sonunda göreceksiniz. Tarif içinde yemek nasıl değişecek. Bir taşım kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladığı anda şu üstünde oluşan köpükleri, yani kefleri alıyoruz. Yerken lezzet kaybı olmasın diye kaynadıktan ve keflerini aldıktan sonra altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Benim gibi tavuk eti kullanıyorsanız yarım saat kaynatacaksınız. Eğer kuzu eti kullanıyorsanız 1 saat. Dana eti kullanıyorsanız 1,5 saat. Hani diyorsunuz ya, benim dolapta hayvanın hangi parçası olduğunu bilmediğim etim var. İşte bu tarifte her parça etinizi kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Tavuk olduğu için yarım saat pişireceğim. Yarım saat oldu. Kapağını kapattığımız için en ufak bir su kaybı yok. Isıya dayanıklı bir fırın tepsisi.
Tavuklarımızı düz tarafı alta gelecek şekilde fırın kabıma yayıyorum. Bak, bir tane daha olsaymış iyiymiş. Biraz aralık bırakacağız. Tencereyi arka göze alıyorum. En yüksek ısıda ağzı açık şekilde suyunu yarısına kadar çektireceğim. Yarım kilo süzme yoğurt kullanacağız. Esasında 2 su bardağı yapar ama yine de kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Ama tartısı olmayan için 2 su bardağı. 3 aşağı 5 yukarı fark etmez. Ocağımın altı şu anda yanmıyor. Dikkat edin. ...60 gram un kullanacağız. Normalde 60 gram bardağın yarısı kadar yapar su bardağının. Ama yine de kafalarda bir soru işareti kalmasın. Evet, 3 aşağı 5 yukarı 60 gram. Hemen tavamın altı hala kapalı. Şöyle iyice 180 derece alt üst çalıştırarak fırını önceden ısıtmaya başlıyorum. Şu anda ocağımın altını açtım. İyice bir bulamaç haline getirdim unla birlikte. Bir süzgeç süzerek et suyumu katıyorum. Tavuk suyumu daha doğrusu. Et suyumu yarısına kadar çektirdim yalnız. Bunu unutmayın sakın. Orta ateşteyim. Kaynayana kadar çırpıyorum. Hiçbir pütür kalmamalı. Kesinlikle dibi tutmamalı. Kesinlikle. Kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum. Bazıları çok anlatıyorsun Koray diyorlar. Şöyle 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Böyle detaylı anlatmasam lezzetli olmaz. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı köri, yarım çay kaşığı zerdeçal. Yeniden karıştır. Baharatların hepsi birbirine girsin. Yok efendim sarımsaktı, şuydu, buydu, zorlamayın. Bu tarif kaldırmaz. Kısık ateşte en az 15 dakika böyle pişecek. 3 yumurtanın sadece sarısı. Beyazlarını başka bir yerde kullanacağız. 2 ve 3. Hemen çırp. Sos 15 dakika piştikten sonra sos kesilmemesi için hemen 2 yemek kaşığı yumurtanın içine hemen çırp. Mutlaka sostan yumurtanın sarısına koymalıyız. Yoksa kesilir, parça parça içinde kalır. Hemen sosumuzun içine ve çırparak sosa yediriyoruz. Kesilme yok, yumurta parçası yok. Önemli olan bu. Sıcakken üstüne döküyoruz. Hiç bunda kaşar peyniri şu bu olmaz. Bakın tavada hiçbir yanma yok. Size şöyle göstereyim. Dibinde hiçbir yanma olmayacak fırına. 180 derece alt üst üstü kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. O inanılmaz sıcak. Elimizi yakmadan. ...10 dakika yemek kendine gelmesi için beklettikten sonra 3 parmak tekniğiyle şunun bir tadına bakalım. Yalnız çok sıcak. Çatalla alalım. Elimizi yakmayalım. Açın ağzınızı. Şöyle güzel bir tabak yapalım. 2 parça bir porsiyon için yeterli. En azından benim için. Üstünü şöyle suyundan. Yalnız bu suyu sulu yapmak veya da daha katı yapmak sizin elinizde. Fırındaki süresine göre ayarlayacaksınız. Nasıl isterseniz. Hemen bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Yalnız tavuk nasıl parçalanıyor farkında mısınız? Lime lime oluyor. Şuradan sizin için bir parça alalım. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Gerçekten lezzetli olmuş. Sosunu çorba diye kaşık kaşık yiyebilirim. Bereketli, pratik, lezzetli. Her zamanki gibi izleyip abone olmayanlar var. Olmayın bakalım, olmayın. Artık size bir şey demiyorum. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar.